MSI Pro MP245V'nin kutu açılışını yapacağız. AS Ergo diyor. Gözler için ergonomik, anti-flicker yani titreşim önleyici diyor. Less Blue Light düşük mavi ışık demek istiyor. Ace Q Ergo'da AQ Check, evet. Hani bilgisayara çok baktığınızda gözleriniz falan yorulur ya, böyle gözleriniz ağrır. Bunu tespit etmek için yazılımsal bir aracı olduğunu söylüyor. Tick Refresh Rate'de bu da 100 Hz diyor. Yani 100 FPS'e kadar verebiliyor. Tabi ekran kartınız desteklerse bunu. 1 ms gecikme süresi ve VESA Montation. Bu da herhangi bir yere monte edilebildiğini söylüyor. Hani şu monitörün altındaki şey var ya, bu olmadan herhangi bir yere monteleyebiliyorsunuz yani. Düşük staj maaşımla alabileceğim en iyi monitörlerden birini aldım. Kendim oyun yapan birisiyim. Program falan da yapıyorum. Yani kısaca kod yazmak için gibi şeyler için aldım bunu. Oyun için ne kadar iyi veya kod yazmak için ne kadar iyi gibi şeyleri göstereceğim. Monitörün bu kısmında dediğine göre kendisi 23.8 inç. Kontrast oranı 4000'e 1. Bu gerçekten güzel bir oran. Ağırlığı 5 kilograma yakın diyor. HDMI ve VGA portları varmış. 1920x'e 1080 piksel ve kutunun tam da şu altında "Thank you for saving the planet with us." Yani bizimle beraber dünyayı kurtardığınız için teşekkürler diyor. Artık ne demek istiyorsa. İçindeki kutusu yumurta kutularına benziyor. Bu neymiş? DVI kablosu vermişler. Üründe de galiba kullanma kılavuzu gibi bir şey var. Belki garanti belgesi falandır. Sonra bu ne? Adaptör. Bu da monitörün altı. Böyle bir şey. Dokunduğum an böyle iz bırakıyor ama daha sonra gidiyor. Bu güç kablosu. Bu neymiş? Tamam, bu bunun şeyi. Artık buna ne deniyorsa. Bunu böyle takmak için. Şimdi geldik asıl monitöre. Monitör bu şekilde. Böyle güzel görünen bir ekranı var. Ve bir tane ses çıkışı var galiba, evet. Ama monitörde bir şey fark ettim. Monitörde şöyle bir düğme var. MSI'nin monitörlerinde genelde böyle bir buton oluyormuş galiba. Böyle aynı sağa sola oynatıyoruz. Sağa sola oynatabiliyorum bu arada, ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Sağa sola oynuyor ve tıklayabiliyor. Eğer menü sistemi gerçekten buysa güzel duruyor. Ama ne kadar kullanışlı bilmiyorum. Monitörü monte ettiğimizde -5 ve +20 derecede Z ekseninde oynayabildiğinden bahsediyor. Odaklamayı unutmuş. Bu dış kısımlar gerçekten yok gibi neredeyse ve bu çok güzel bir görüntü. Güzel ve modern bir görüntüsü var. Bu da benim eski monitörümdü bu arada ama artık bu emeklere biraz veda edeceğim. Ama dürüst olayım, kendisiyle çok sorun yaşadım. Yaklaşık 4 kere VGA kablosunu değiştirdim, güç kablosunu falan değiştirdim. Ayrıca tuşlarının bazıları da zar zor basıyor, bazıları da içe göçmüş bir halde. Tam 4 yıl boyunca kullandım. Bir de ikinci el monitör. Kasan da o şekilde. Ve test zamanı. Monitörün görüntüsünü 1080 piksel 60 fps telefon kameramla çektim. Bu monitörün normal görüntüsüydü. Bir de Less Blue Light özelliği açıkken karşılaştıralım.
Şimdi hem normal görüntüsü, hem Lens Blue Light özelliği açıkkenki görüntüsü, hem de MPRT özelliği açıkkenki görüntüsünü gösteriyorum. Ayrıca şunu da belirteyim, monitörün arkasındaki joystick tarzında yapılmış menü butonuna çok önyargılı yaklaşmıştım ama gerçekten çok kullanışlı. Ayrıca monitörün menüsü bu şekilde. Monitörün menüsü de gayet güzel. Joystick'i sağa sola çevirerek seçim yapabiliyoruz. Ve bir kez bastığımızda da menü ekranı açılıyor. Ama tam da burada çok önemli bir bilgi vermem gerekiyor. Benim aldığım monitör LCD değil VA panel. Bu monitör benim satın aldığım ilk monitördü. Bu yüzden ekran teknolojileri hakkında pek bir bilgim yoktu. Bu yüzden araştırdım ve VA panelin hem artıları hem de eksileri olduğunu gördüm. Sonra bir şans vermek istedim. Ama şunu söyleyebilirim ki çok fazla ghosting yapıyor. Şu anda ekranda gördüğünüz şey ghosting testi. Monitör 100 Hz ayarında ama ne yaparsam yapayım gerçekten çok fazla ghosting var. Ve bu araştırdığıma göre VA panellerin genel bir sorunuymuş. Ve bir şey daha var. Monitörün MPRT özelliğini açmak istiyorsanız hemen açamıyorsunuz. Monitörü ilk aldığınızda MPRT ayarını ne açabiliyorsunuz ne de kapatabiliyorsunuz. Ve bu durum için destekli iletişime geçtim. Destek adresi bana kullanma kılavuzunu attı. Sadece monitör menüsünden en yüksek tazeleme hızını seçmek yetmiyormuş ve Windows'un gelişmiş ekran ayarlarına gidip oradan 100 Hz ayarlamak da gerekiyormuş. Kullanma kılavuzunu biraz incelemiştim ama hiç fark etmemiştim. Ve son olarak kendi deneyimimden bahsedecek olursam. Çok önemli bir şey fark ettim. Bu gerçekten kullanıcı deneyimini çok etkiliyor. Ana renk tonlarında renkleri çok soluk gösteriyor. Bu VA panelin bir farkı. Ben LCD ekranda VA panele geçtim. Yeşil, mavi, kırmızı gibi renkler çok daha soluk gözüküyor. Ve buna alışmak benim için gerçekten çok zaman aldı. Kesinlikle oyun oynamak için bu monitörü almayın. Bahsettiğim ghosting sorunu birçok oyunda fark ediliyor. Eğer monitörü oyun oynamak için alıyorsanız kesinlikle oyun için almanızı önermiyorum. Ama günlük kullanım için ve ofis tipi kullanım için ya da çoklu pencere kullanımı için kesinlikle uygun bir monitör. Ve fiyatı çok uygun. Bu videonun 3. dakikasından itibaren konuştuğum ve yaptığım her şey bir yıllık deneyim içeriyor. Monitörü 2025'in başında aldım ve şu anda 2026'ya gireceğiz. 2026'nın sonlarına doğru bu videoyu tamamladım. Çünkü bilgi eksikliğinden dolayı bu videoyu çekmedim. Kısaca açıklayacak olursam monitörün özellikleri fiyatına göre gerçekten güzel. Fakat monitörün ne kadar iyi olup olmadığı tamamen kullanım alanınıza bağlı. Eğer ofis tipi kullanım ya da günlük kullanım için alıyorsanız alın, fakat oyun için almanızı önermiyorum. Ve bu videoyu yapmak gerçekten saatlerimi aldı. Bu yüzden abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, bay bay.